Merhaba tarih tutkunları. Bugün, bir askerin kaderinin imparatorluğunun düşüşüyle nasıl mühürlendiğini göreceğiz. Savaş meydanlarının en cesuru, Napolyon'un cesurların en cesuru lakabını taktığı o meşhur komutan. Ancak onun hikayesi sadece zaferlerle dolu değil, aynı zamanda ihanetle suçlanan bir sadakatin dramatik sonunu da içeriyor. Hazır olun, zira şimdi sizlere Fransa İmparatorluğu'nun şanlı Mareşali Michel Ney'in görkemli yükselişini ve Paris'in göbeğindeki o hazin infazını anlatacağım. Haydi zaman tünelinde 19. yüzyıla, büyük savaşların ve büyük trajedilerin ortasına doğru yolculuğa çıkalım. Michel Ney, 10 Ocak 1769'da Sarre-Louis'te, Fransız-Almanya sınırında küçük bir kasabada, zanaatkar bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Erken yaşta girdiği ordu, onun için sadece bir meslek değil, adeta bir kader yolculuğuydu. Fransız devriminin karışık ve çalkantılı döneminde hızla rütbe atlayan Ney, cesareti, ataklığı ve savaş meydanındaki sarsılmaz duruşuyla kısa sürede tanındı. Askeri dehası, onu 1804 yılında, henüz genç sayılabilecek bir yaşta, Napolyon Bonaparte'ın kurduğu 1. Fransız İmparatorluğu'nun 26 mareşalinden biri haline getirdi. Napolyon'un seferlerinin neredeyse tamamında ön saflarda yer alan Ney, sadece bir komutan değil, imparatorun şahsi bir kalkanı gibiydi. Askerleri arasında Le Rougeaud, Kızıl Yüzlü, lakabıyla anılan bu komutanın namı, imparatorun kendisine bizzat taktığı onur unvanıyla zirveye ulaştı. Le Brave des Braves, cesurların en cesuru. İspanya Yarımadası'ndan Rusya'nın dondurucu steplerine kadar her yerde savaşan Ney, 1805'teki Elçingen Muharebesi'ndeki kritik zaferle Elçingen Dükü unvanını kazandı. Ancak onun savaş meydanındaki asıl kudreti ve efsanesi, geri çekilme anlarında ortaya çıktı. 1812'deki feci Rusya seferi sırasında, Napolyon'un Grande Armesi'nin kalıntıları, dondurucu kış, açlık ve düşman saldırıları arasında paramparça olurken, ordunun düzenini ve moralini koruyan kişi Mareşal Ney oldu. Berezina Nehri'ni geçerken gösterdiği fedakarlık, kişisel olarak en geride kalıp kazaklarla çatışarak geri çekilen son Fransız askeri oluşu, onun askeri tarihe adını altın harflerle yazdırmasını sağladı. Bu geri çekilme sırasındaki insanüstü azmi ve yorulmazlığı, Napolyon'un ona olan hayranlığını pekiştirdi. Ancak kaderin cilvesiyle, Napolyon'un 1814'te tahttan feragat etmesi ve Elba'ya sürgüne gönderilmesiyle Ney'in hayatı karmaşık bir döneme girdi. Fransa'da Bourbon monarşisi yeniden kurulmuştu ve Ney, yeni düzene sadakat yemini ederek Kral 18. Louis tarafından Fransa soylusu ilan edildi. Ancak, İmparator 1815'te sürgünden dönerek Fransa topraklarına ayak basmasıyla, bu sadakat yeminleri en büyük sınamadan geçecekti. Napolyon'un dönüş haberi geldiğinde, Kral Louis XVIII, bizzat Mareşal Ney'i, imparatoru yakalayıp Paris'e, demir bir kafes içinde getirmesi emriyle güneye yolladı. O sırada içten içe hala eski imparatoruna derin bir hayranlık ve sadakat besleyen Ney, Bourbon kralına olan yasal sadakatiyle Napolyon'a olan kişisel ve askeri bağlılığı arasında kalmıştı. Askerleriyle birlikte Napolyon'un ilerlediği yolda karşılaşan Ney, başlangıçta verdiği sözü tutmakta kararlıydı. Ancak, Napolyon'un eski askeri kıyafetleriyle, tek başına ve silahsız bir şekilde karşısına çıkıp, duygusal bir konuşmayla ordusunu eski imparatorlarına dönmeye davet etmesiyle, Ney'in direnci kırıldı. Tarihin en dramatik dönüm noktalarından biri yaşanmış, cesurların en cesuru gözyaşları içinde eski imparatorunun kollarına koşmuştu. Ney sadece Napolyon'a değil, ait olduğu imparatorluk idealine geri dönmüştü. Bu dönüş, tarihe 100 gün olarak geçen kısa ama yoğun dönemin başlangıcıydı ve zirvesi, 1815'teki Waterloo Muharebesi oldu. Waterloo'da Ney, Fransız süvarilerinin komutasını üstlendi ve tüm cesaretini, ancak aynı zamanda o meşhur dikkatsizliğini de sergiledi. Savaşın en kritik anında,
emrindeki süvarileri İngiliz piyade karelerinin üzerine intiharvari bir şekilde, aceleci ve koordine edilmemiş dalgalar halinde gönderdi. Bu hatalı taarruzlar, Fransız yenilgisinde büyük bir rol oynadı. Savaş sırasında ölümü arzuladığı, intihar edercesine düşman hatlarına daldığı söylenir. Zira altındaki 5 atın vurulmasına rağmen, o mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Waterloo'daki nihai yenilginin ardından, Napolyon son kez tahttan feragat etti. Bourbonlar yeniden iktidara geldi ve bu kez intikamları sert olacaktı. Ney, 3 Ağustos 1815'te tutuklandı ve vatana ihanet suçlamasıyla yargılanmak üzere askeri mahkemeye sevk edildi. Ancak, ordudaki birçok arkadaşı ve meslektaşı, bir mareşali yargılamak istemediği için mahkeme bir sonuca varamadı. Bunun üzerine Kral Louis XVIII, davayı Soylular Meclisi'ne, Senato taşıdı. Yargılama sürecinde Ney'in avukatı André Dupin, müvekkilinin memleketi Sarre-Louis'in 1815 Paris Antlaşması uyarınca Prusya'ya devredilmesi nedeniyle, Ney'in artık bir Fransız değil, Prusya vatandaşı olduğunu ve bu nedenle bir Fransız mahkemesi tarafından vatana ihanetten yargılanamayacağını savundu. Bu yasal kaçamağa öfkelenen Ney, yargıçların ve avukatının önünde ayağa kalktı ve o meşhur sözleri söyledi. "De suis Français et de resterai Français." Ben Fransızım ve Fransız kalacağım. Bu onurlu ve gururlu beyan, onun yasal olarak kurtulma şansını sıfırladı. 6 Aralık 1815'te Soylular Meclisi, Michel Ney'i oy çokluğuyla ölüme mahkum etti. Karar ertesi gün, 7 Aralık 1815'te Paris'te, Lüksemburg bahçesi yakınlarında infaz edilecekti. İdam günü geldiğinde, Ney, son anına kadar askeri onurunu korudu. Göz bağı takmayı reddetti. İnfaz mangasının önüne dimdik durdu ve son bir komutanlık eylemi olarak, bizzat kendi infaz emrini verme hakkını kullandı. Kayıtlara geçen son sözleri, bir askerin vasiyeti niteliğindeydi. Askerler, ateş etme emrini verdiğimde, doğrudan kalbime ateş edin. Emrimi bekleyin. Size vereceğim son emrim olacak. Mahkumiyetimi protesto ediyorum. Fransa için 100 savaş yaptım ve hiçbirini ona karşı yapmadım. Askerler, ateş! Ateş emriyle birlikte, cesurların en cesuru, bir ihanet mahkamı olarak değil, hayatı boyunca sadık kaldığı ülkesi için savaşırken ölen bir asker gibi, kurşuna dizilerek hayatını kaybetti. Michel Ney'in dramatik idamı, siyasi intikamın bir sembolü, Napolyon efsanesinin son perdesi ve savaş meydanlarında gösterilen üstün cesaretin siyasi çekişmeler karşısındaki trajik çaresizliğinin bir kanıtı olarak tarihe geçti. Adı, günümüzde Paris'teki Zafer Takı'nda onurla yer almaktadır. Zira Fransa, onu bir hain olarak değil, cesurların en cesuru olarak anmayı tercih etmiştir.